Gökçeli Astroloji kanalından herkese merhabalar efendim. Evet, yine güzel bir hafta, 24-30 Ağustos haftasındayız. Bakalım bu hafta bizi burç yorumlarına neler bekliyor, değil mi? Ana tablo çok önemli. Özellikle bakın, bu hafta bir tutulma var ki eyvah eyvah diyorum. Etkileri neler olacak? Hepsi ve daha fazlası tabii ki videomda. Hadi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. 24-30 Ağustos haftası. Önemli kararların, beklenmedik gelişmelerin ve hayatımızda bazı konuların gerçekten netleşmeye başlayacağı çok güçlü bir haftaya işaret ediyor. Bak, çok ciddi bir giriş oldu, farkında mısın? Evet, önemli bir hafta. Gökyüzü bir taraftan düşüncelerimizi daha gerçekçi ve çözüm odaklı hale getirirken diğer taraftan ne yapacak biliyor musunuz? Planlarımızı değiştirebilecek ani gelişmeleri de beraberinde getirebilir. Sürprizlerle dolu bir hafta. Özellikle haftanın ikinci yarısında iletişim, iş hayatı, ilişkiler ve gelecek planları ile ilgili sürpriz haberler gündeme gelebilir. Haftanın merkezinde ise yaklaşık 6 ay boyunca etkisini sürdürecek Balık burcundaki ay tutulması bulunuyor. Ne dedim? Önemli bir tutulma var dedim. İşte bu nedenle bazı konular artık gerçekten tamamlanırken uzun zamandır o belirsiz kalan sorunlarda da gerçekten önemli sonuçlar almaya başlayabiliriz. Şimdi bu hafta tabii ki gökyüzü olayları bizi nasıl etkileyecek, değil mi? Her hafta olduğu gibi merak ediyorsunuz. Neler yaşayacağız? Hadi hep birlikte bakalım, değil mi? Şu ana tabloyu iyice bir inceleyelim. Bakın, 25 Ağustos'ta başlıyoruz. 25 Ağustos'ta Merkür'ün Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte düşünme, karar verme biçimimiz belirgin bir şekilde değişiyor. Bak, bunlar çok önemli detaylar. Her bir kelimenin altını bence çizin. Merkür Başak Burcu'nda güçlü çalışır. Haliyle de güçlü çalıştığı için önümüzdeki günlerde ayrıntıları aslında daha kolay fark edebilirsiniz, biliyor musunuz? Sorunları daha pratik bir şekilde çözüme kavuşturabilirsiniz. Yani hatta şöyle bile diyebilirsiniz. Ya ben bunu daha önce niye düşünememişim? İşte o hafta bu hafta. Ve uzun zamandır o ertelediğiniz işlerinizi düzene koyabilirsiniz. Şimdi iş hayatı önemli. Çalışma koşulları, günlük düzen, değil mi? Bunlar hepsi hayatın içinde olan, gerçekleşen rutinler. Bakın, eğitim, sağlık, resmi işleri de dahil edelim. Bütün bu konular çok daha fazla gündeminize gelecek. Bunlarla meşgul olacağız. Plan yapmak, hesap kitap işleriyle ilgilenmek, eksikleri tamamlamak ve önemli konuları yeniden değerlendirmek açısından gerçekten oldukça verimli bir dönemin başladığını da söyleyebilirim. 27 Ağustos'ta Güneş'le Merkür Başak Burcu'nda kavuşuyor. Güzel bir kavuşum. Peki ne oluyor? İşte bakın, bu kavuşum önemli konuşmaları, kararları, görüşmeleri ve elbette açıklamaları gündemimize taşıyacak diyebilirim. İş hayatında yapılacak o toplantılar var ya, başvurular, anlaşmalar, belgeler, uzun zamandır böyle gerçekten üzerinde çalıştığımız projeler açısından çok ama çok hareketli gelişmelerin yaşanabileceğini söyleyebilirim. Evet, çoğu takipçim bana özelden yazıyorsunuz, değil mi? İşte iş başvurusu yaptım Gökçe Hanım, sonucu ne olacak? Bu hafta beklediğim kararlar alınabilir mi? Kim bilir, belki de o hafta bu haftadır, değil mi? İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Bazı konularda aradığımız o cevapları bulabiliriz. Bunlara şaşırmayacağız. Hatta daha önce o fark etmediğimiz ayrıntılar var ya, onları bile artık o kadar net bir şekilde görebileceğiz ki, ya da önemli bir görüşme sonrasında kararımızı netleştirebileceğiz. Ancak Merkür'ün Güneş'e çok yakın olması nedeniyle iletişimde, bakın, benim size çok küçük böyle bir naçizane tavsiyem olacak. Acele etmeyin, olur mu? Ayrıntıları gözden kaçırmak bazı karışıklıklara ve sorunlara neden olabilir. Ne yapıyoruz? Bu nedenle özellikle o önemli belgeleri, mesajları, o yapılacak anlaşmaları, imzaları bir kez değil, iki kez kontrol etmekte fayda var. İyice emin olun. Ondan sonra lütfen o imzalarınızı atın ya da kararınızı net bir şekilde verin. Ve geldik haftanın en önemli gökyüzü olayına. 28 Ağustos'ta Balık burcunda gerçekten güçlü bir ay tutulması gerçekleşiyor. Ay tutulmaları hayatımızda tamamlanması gereken süreçleri, önemli farkındalıkları ve elbette yön değişimlerini tetikler. Uslu durmaz, değil mi? Bu alanları maalesef tetikler. Şimdi Balık burcundaki bu tutulma özellikle uzun zamandır belirsiz kalan bazı konuların netleşmesini, beklediğimiz gelişmelerin sonuçlanmasını ve artık hayatımızda gerçekten taşımak istemediğimiz o bazı yükleri de
geride bırakmamızı bize sağlayabilir. Aslında önemli buralar değil mi? Evet, artık o insan olabilir, iş olabilir, evlilik olabilir, her türlü şey olabilir. Hayatın içinde yaşadığımız bunların hepsini geride bırakmamızı ve daha net kararlar vermemizi sağlayabilir. Tabii ki şimdi tutulmanın etkileri yalnızca bu haftayla sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki bakın yaklaşık 6 aylık süreçte çok farklı gelişmelerin kendini gösterebileceğini de buradan söylemem lazım. Şimdi bu tutulmanın tabii ki hangi burçları daha güçlü etkileyeceğini, aşk, para, kariyer, ilişkiler değil mi? Hangi gelişmeleri tetikleyebileceğini ve elbette o önümüzdeki ne dedik? 6 aylık süreçte bizi nelerin beklediğini tabii ki kanalımda yayınlamış olduğum çok kapsamlı Balık burcunda ay tutulması analizimde olabildiğince ayrıntılı bir şekilde, detaylı bir şekilde yorumladım, anlattım. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Bu haftalık burç yorumunu izledikten sonra tabii ki o güzel videomu da mutlaka izliyorsunuz efendim. Çünkü şimdi burada tabii ki tutulmanın yalnızca hani haftalık etkilerine değineceğim değil mi? Hani uzun uzun ayrıntılı bir şekilde anlatmayacağım. Asıl önemli gelişmeler önümüzdeki aylara yayılabilir. Dolayısıyla da o videomu mutlaka izleyin diyorum. Küçük de bir hatırlatma yapalım. Hazır yeri gelmişken. Hala kanalıma abone değilseniz efendim bu güzel kanala abone olmayı, bu güzel videoyu tabii ki beğenmeyi ve yorumlar kısmında da o güzel videolarınızı benden esirgemeyin derim. Çünkü destekleriniz benim için çok önemli. Teşekkür ediyorum. Evet, devam edelim. Şimdi aynı gün ne oluyor? Bakın Merkür ile Uranüs arasında gerçekleşecek bir kare açı var. Bakın aslında bu açı haftanın sürpriz gelişmelerini artırıyor. Ne söyleyecek acaba Gökçe Hanım diye değil mi? Böyle pür dikkat bakıyorsunuz. Evet, gelişmelerini artıracak. Yani beklenmedik haberler, ani karar değişiklikleri, planlarda böyle son anda bir son dakika değişiklikleri ve iletişim sorunları maalesef gündeme gelebilir. Özellikle bakın telefonlar, bilgisayarlar, internet, sosyal medya, ulaşım, seyahatler ve haberleşme ile ilgili konularda gerçekten beklenmedik aksaklıklar yaşanabilir. Gökçe Hanım hayatın içi. Yani yapacak bir şey yok. Böyle bir süreç. Şimdi bir görüşmenin mesela saati değişebilir. Beklediğiniz bir haber bakın hiç tahmin etmediğiniz şekilde gelebilir. Tabii ki şimdi bu kısım hani olumlu, olumsuz. Artık o hayatınızın içinde yaşamış olduğunuz değil mi olaya bağlı. Ya da daha önce böyle üzerinde anlaştığınız bir konuda ya yok ya ben yanlış karar vermişim. Aslında böyle yapsam daha doğru olabilir diyebileceğiniz, yeniden kararlar verebileceğiniz bir hafta, bir dönem diyebilirim. Ay ben de şöyle bir derin bir nefes alayım, bitmedi çünkü. Bakın Uranüs yalnızca sorunları değil, sıra dışı fikirleri ve yeni çözümleri de temsil eder. İşte bu nedenle beklenmedik bir gelişme. İlk anda biraz planlarınızı bozar. Biraz bir moralinizi bozar. Ne yapıyorum diye böyle bir sendelersin. Ama böyle görünebilir. Ama bak böyle görünse bile umutsuzluğa kapılma. Tamam mı? Çünkü sonrasında ne olacak? Önümüzdeki farklı fırsatların kapısını açacağını göreceğiz ve bu da haliyle bizi mutlu edecek. Boşuna o karamsarlığı yapmışım diyeceğiz. Evet, geldik 29 Ağustos'a. 29 Ağustos'ta bu kez Güneş ile Uranüs arasında kare açı gerçekleşiyor. Bu etki bakın özellikle özgürlük ihtiyacımızı artırabilir. Ve uzun zamandır bizi kısıtlayan bazı koşullara karşı daha güçlü tepki vermemize de neden olabilir. Bakın iş hayatında, ilişkilerde ya da kişisel planlarımızda artık aynı şekilde devam etmek istemediğimiz konular daha görünür hale gelebilir. Hani uzun zamandır bastırmışızdır bunu. Kendi içimizde, kendimizle paylaşmışızdır. Dışarıya bunun tepkisini verememişizdir. İşte bunlar artık içte kalmıyor. Tamamen görünür hale gelebiliyor. Masaya dökülüyor yani her şey. Beklenmedik gelişmeler nedeniyle de programlarınızı değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Bakın hiç düşünmediğiniz kararlar alabilirsiniz ya da hayatınızda çok farklı bir yol bile denemek isteyebilirsiniz. Ani bir şekilde yurt dışına yerleşmek isteyebilirsiniz. Bakın çok ani kararlar, yeni yeni fikirler, beklenmedik planlar, projeler. Aman Allah'ım neler oluyor. Dediğim gibi size sürprizlere açık bir hafta. Ama ani tepkiler vermek, öfkeyle hareket etmek ya da yalnızca o hani sıkılmış olduğunuz o mevcut düzen için önemli kararlar almak sonradan pişmanlık yaratır. Dolayısıyla da ne yapın biliyor musunuz? Bu enerjiyi doğru kullanın. Çünkü neden? Doğru kullandığınızda o eski yöntemlerden çıkmak, yeni fikirler geliştirmek ve bakın uzun zamandır cesaret edemediğiniz o değişiklikleri başlatmak açısından emin olun oldukça güçlü fırsatlara dönüşecek bu hafta dediğim gibi.
enerjiyi ve zamanı doğru değerlendirirsek bu hafta bizim için aslında kazançlı çıkacak gibi görünüyor. Evet, zor bir hafta bakıldığı takdirde değil mi? Bir de tutulma var. Etkileri haliyle belli. Ana tabloyu çok net bir şekilde özetledim. Evet, ana tablodan çıkarabileceğimiz dersler neler? Acele karar vermiyoruz. Bir kez değil, iki kez düşünüyoruz. Evet, farklı fikirler, farklı fırsatlar önümüze gelecek. Bunları doğru bir şekilde süzgecimizden geçip değerlendiriyoruz. Hadi gelin şimdi bu güçlü gökyüzü etkilerinin aşkta, parada, kariyerde, ilişkilerde ve elbette aile hayatımıza nasıl yansıyacağını 12 burç için tek tek değerlendirelim mi? O zaman her hafta olduğu gibi sevgili koç ve koçlarla haftaya başlayalım. Sevgili koçlar, iş hayatınızda önemli gelişmeler var. Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Çalıştığınız yerde bakın farklı bir göreve de geçebilirsiniz. Ya da tamamen ben bu fırsatları değil de yeni iş değişikliği, yeni iş kararları aldım. Ben bu kararda devam edeceğim de diyebilirsiniz. Kendi işi olan koçlar da yeni iş bağlantıları yakalayabilirler. Yani bakın bu hafta iş ve para konularınız oldukça hareketli ve güzel çalışıyor. Şimdi ilişkiler tarafındaysa biraz dikkatli olmak gerekir mi? Kesinlikle. Partnerinizle böyle aniden başlayan bir tartışma, ilişkinizin geleceğini biraz böyle sorgulamanıza neden olacak gibi görünüyor. Yani o yüzden şu ağızdan çıkan kelimelere, kurduğumuz cümlelere biraz dikkat edelim. Özellikle 28-29 Ağustos'ta Uranüs etkileriyle böyle o fevri kararlar vermemeye ne olur özen gösterin, olur mu? Buradan sevgili koç ve koçları, yükselen koçlara sesleniyorum. Yani ilişkiler konusu para konuları kadar bu hafta çok fazla destek alamadığınız hafta. Evet, para tarafında ne dedik? Güzel gelişmeler var dedik. Hatta bakın beklediğiniz bir ödemenin hesabınıza yatabileceğini de görebilirsiniz. Bir alacağınızı tahsil edebilirsiniz ya da hiç hesapta olmayan bir para akışının elinize geçtiğini de görebilirsiniz. Evet, iş ve para konuları bu hafta koç ve yükselen koçlar için ön planda. Kardeşiniz, kuzeniniz veya yakın bir akrabanızın iş, evlilik ya da özel hayatıyla ilgili güzel, sevindirici haberler var. Yani böyle hani yeni bir eve çıkmak isteyen koçların da beğendikleri bir daireyi bulabileceğini, kiralama konusunda da karar verilebileceğini söyleyebilirim. Sözleşme şartlarını imzalamadan önce ama tabii ki her zaman olduğu gibi dikkatli bir şekilde kontrol etmenizin de sizin için faydalı olacağını söyleyebilirim. Güzel bir hafta özellikle iş ve para konusunda desteklenirken biraz ilişkiler konusunda fevri olmayınca hafta güzel bitiyor sizler için. Sevgili boğa ve yükselen boğalar. Boğalar için aşk hayatında evet güzel gelişmeler var. Aşk hayatınız hareketlendi bu hafta. Hadi bakalım. Hayatında kimse olmayan boğalar yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Ayrılmış olanlarsa eski partnerleriyle yeniden iletişim kurarak sanki böyle hani bir zeytin dalı uzatıp da barışma kararı alabilirsiniz. Evet, ilişkiler konusu bu hafta sizin için güzel çalışıyor. Sağlık tarafında ameliyat, böyle ufak bir tedavi, fizik tedavi olabilir, diş tedavisi olabilir ya da rutin yapmış olduğunuz bir tedavi ile ilgili profesyonel destek gerektiren bir süreç gündeminize gelebilir. Yani uzun zamandır böyle bir şikayet varsa artık bu anlamda gerçekten tedavi amaçlı sürecin başlayabileceğini söyleyebilirim. Daha önce planlanan bir işlemin tarihi de bu hafta belirlenebilir sağlık açısından. Geldik para konusuna. Biraz hazırlıklı olun mu desem. Çünkü neden? Öyle hesapta olmayan ödemelerin çıkabileceğini görüyorum. Dolayısıyla da o ayırdığınız paranın bir bölümünü farklı bir ihtiyacınız için kullanacaksınız. Haliyle de biraz bütçe böyle dengesizleşecek. Para konularında bu hafta biraz dikkatli olun derim. Çalışma hayatında önemli kararlar verebilirsiniz. İşinizden memnun değilseniz sevgili boğa ve yükselen boğalar, İstifa etmeyi düşünebilirsiniz. Bazıları da çalışma saatlerini veya çalışma biçimini tamamen değiştirmek isteyecekler. Yani bunlar güzel gelişmeler. Eğer sizi mutlu edecekse tabii ki denenebilir ama şartları lütfen iyi değerlendirin, gözden geçirin derim. Hafta içerisinde aniden bir seyahat planı ortaya çıkabilir. Ya bu plan böyle önceden düşündüğünüz bir şey değil ama kısa süreli bir tatil olabilir. Hani böyle bir hafta sonu kaçamağı gibi düşünün veya böyle gerçekten birkaç günlüğüne başka bir şehre gitmek isteyebilirsiniz. Sanki böyle biraz uzaklaşmak, kafa dinlemek istiyorsunuz. Evet, güzel de gelebilir, yapılabilir. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Para akışı güçleniyor. Hadi bakalım gelsin paralar, kabul ediyoruz. İkizler, bu hafta maddi konularda güzel haberler alabilirsiniz. Çalışanların maaşında artış gündeme gelebilir. Kendi işi olanlarsa
Tıpkı benim gibi. Yeni müşteriler, yeni aboneler değil mi? Kendimize de öyle çevirelim. Yeni müşteriler, bol bol aboneler, bol kazançlar ve güzel satışlar artırılabilir gibi duruyor bu süreçte inşallah. Aşk hayatındaysa sanki böyle biraz kıskançlık sorunları var. Evet ama bu sorun birazcık böyle sıkıntı. İkili ilişkiler konusunda evet partnerinizle özellikle aranızda dikkat edin şu kıskançlık konularına. Partnerinizin davranışlarından rahatsız olabilirsiniz. Ya da karşı tarafın sizi böyle hani gereğinden fazla sorgulaması ciddi tartışmalara neden olabilir. Yani burada biraz böyle şirin gülerek anlatıyorum ama hani konu biraz ciddi. Dolayısıyla da biraz böyle ilişkiler konusunda hani dikkatli olun derim. Karşılıklı saygıyı ve çizgiyi lütfen koruyun bu hafta. Anne veya babanızdan önemli bir destek alabilirsiniz. Bu destek tabii ki maddi olabileceği gibi vereceğiniz önemli bir kararda yanınızda olmaları şeklinde de gerçekleşebilir. Manevi destek de olabilir ki ben her zaman söylüyorum benim için ilk başta olan kısımdır. Manevi destek. Evet, maddi kısım her türlü olur. Ev satın almak, ev satmak, bakın bunlar önemli konular. Sevgili ikizler, hareketli bir hafta olabilir. Bazı kişiler mevcut evlerinden taşınarak tamamen yeni bir yaşam düzenine geçme kararı da verebilirler. Yeni bir kursa veya eğitime başlayabilirsiniz. Gireceğiniz bir sınav için hazırlık yapabilirsiniz. Evet ben de ehliyetim yok hala. Ehliyet sınavı için hazırlık yapacağım. Bunu da buradan itiraf ediyorum. Özellikle mesleki olarak size yeni bir kapı açacak eğitimler açısından da gerçekten güzel fırsatlar çıkabilir bu hafta. İyi değerlendirin derim. Evet geldik sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere. Yengeçlerin aşk hayatı, bakın aşk hayatı bu hafta oldukça hareketli. Hayatında kimse olmayan yengeçler yeni biriyle tanışabilirsiniz. İlişkisi olanlarsa ilişkilerini daha ciddi bir noktaya taşıyacak önemli kararlar alabilirler. Belki bir resmiyete dökülebilir değil mi? Aile arası tanışmalar, söz, nişan, tek taş yüzükler takılıp evlilik teklifleri gelebilir. Olabilir de olabilir. Resmiyet önemli. Evet para tarafında yatırım konularının ön plana çıktığını söyleyebilirim. Mevcut bir yatırımınızdan beklediğiniz sonucu alabilirsiniz. Veya böyle yeni bir yatırım fırsatı değerlendirmeye de karar verebilirsiniz. Yani büyük miktarlarda para söz konusuysa ne derim her zaman olduğu gibi parayı sevmem ama paranın idareli ve güzel kullanılmasını her zaman desteklerim. Çünkü ben de öyle yaparım. Dolayısıyla da acele karar vermeyin derim. Çünkü büyük paralar değil mi bunlar? O yüzden temkinli olun. Kendi iş olan yengeçler bakın güzel gelişmeler var. Yani yeni bir müşteriyle çalışmaya başlayabilirsiniz. Yeni bir ajansla tamam mı? Yeni bir firmayla. Bunlar şöyle olacak. Önemli bir sipariş alınabilir bu gelişmelerin sonucunda. Yani gelir seviyenizin artabileceğini, gerçekten güzel gelirler getirecek ticari anlaşmaların yapılabileceğini de bu hafta söyleyebilirim. Ailenizden gelecek bir bebek haberi. Ay ne kadar güzel. Haftanın belki de en sevindirici gelişmelerinden biri olabilir biliyor musunuz? Teyze olabilirsiniz, hala olabilirsiniz, amca olabilirsiniz, dayı olabilirsiniz. Babaanne dede, anneanne dede olabilirsiniz. Çok güzel şeyler. Aile büyüyor ne güzel. Kardeşinizden ve yakın aile çevrenizden böyle bir haber alabilirsiniz. Beni de yorumlarda bilgilendirirseniz sevinirim. Gökçeli Astroloji kanalı olarak da değil mi? Biz de bu mutluluğu yaşamış oluruz. Yurt dışına çıkmayı planlayan yengeçler seyahat tarihlerini kesinleştirebilirsiniz veya tatil rezervasyonunuzu tamamlayabilirsiniz. Oh bavulunuzu hazırlayın. Güle güle iyi tatiller. Evet seyahat konusu, evet yeni yerler görmek konusunda gezeceksiniz, dolaşacaksınız. Gerçekten keyifli bir hafta diyebilirim sizin için. Güle güle yolunuz açık olsun. İyi tatiller şimdiden. Aslan ve yükselen aslanlar. Şimdi aslanlar bakın beklediğiniz bir para bu hafta gelebilir. Sonuçlanabilir. Miras, tazminat veya nafaka gibi konularda ödemeleri alabilirsiniz. Ya da bakın sürecin hani ne zaman sonuçlanacağını öğrenebilirsiniz. Bunlar da önemli değil mi? Netlik. Evet para konularında bu hafta netlik var ve güzel çalışıyor. İlişkilerde ciddi kararlar gündemde. Partnerinizle birlikte yaşamaya başlayabilirsiniz. Evlilik kararı alabilirsiniz. Veya ilişkinizi resmileştirmek için ilk adım atabilirsiniz. Ay çok güzel. Bu hafta güzel sizin için. Yani ilişkiler konusu da maşallah para konusu gibi güzel çalışıyor sizin için.
Kendi işi olan aslanlar yeni bir ortakla çalışmaya başlayabilirsiniz biliyor musunuz? Veya mevcut ortağınızla çok önemli bir ticari anlaşma yapabilirsiniz. Belki daha da büyüyeceksiniz değil mi? Yeni kurulacak ortaklıklarda görev ve para paylaşımlarının da aslında baştan netleştirilmesi elbette her zaman söylüyorum çok faydalı olacak sizin için. Borcu bulunan aslanlar bakın önemli bir borcu kapatabilirsiniz. Kredi başvurusu yapanlarınsa bankadan o bekledikleri haberin geleceğini ve maddi planlarında yeniden düzenlemelerinin mümkün olabileceğini de söyleyebilirim. Devam eden bir dava veya hukuki süreciniz varsa da evet önemli kararlar açıklanabilir ya da sürecin yönünü belirleyecek aslında önemli gelişmeler de yaşanabilir. Evet yani kararlar aslında belirsizlikten kurtulup netleşmeye doğru gidiyor diyebiliriz. Sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Şimdi Başaklar ilişkiler konusunda oldukça önemli bir haftadasınız. Devam eden ilişkinizde yaşanacak bir gelişme size aslında ilişkinin geleceği konusunda karar vermeyi biraz zorlayacak gibi görünüyor. Bazı Başaklar evet yollarını ayırabilir. Olabilir. Hayat neticede bu. Bazıları da ilişkilerini devam ettirmek için net kararlar verecekler. Evet bu hafta netlik haftası ilişkilerde. Güzel çalışıyor ama net kararlar olacak. Olumlu da olumsuz da. Para tarafında güzel gelişmeler var. Prim veya komisyon alabilirsiniz. Tamamladığınız bir işin böyle toplu ödemesini de tahsil edebilirsiniz. Kendi işi olanlar içinse yüksek tutarlı bir satıştan para kazanma olabildiğince mümkün görünüyor. Bak para konusu bu hafta hiç desteklenmediğiniz kadar size güzel akış getiriyor. Evet doya doya tadını çıkarın. Kendi işini yapan başaklar yeni bir iş yeri açabilir veya mevcut faaliyetlerine yeni bir alan ekleyebilirler. Özellikle 27 Ağustos'ta Güneş biliyorsunuz Merkür kavuşumu demiştim. Bu önemli bir ticari kararın verilmesini de sağlayabilir sizin açınızdan. Bazı başaklarda ilişki tarafındaki gelişme tam tersine resmiyete dönüşebilir biliyor musunuz? Evet. Beklenmedik dedim ya bu hafta hep böyle bir hafta. Sürprizlere açık bir hafta. Evet resmiyete dönüşebilir. Evlilik hazırlığında olanlar varsa da nişan düğün tarihini belirleyebilirsiniz. İlişkinizi artık resmi hale getirecek o somut adımları çok rahat atıyorsunuz. Ortaklı çalışan başaklarsa yollarını ayırarak işlerine tek başına devam edebilirler. Böyle bir karar alabilirsiniz. Özellikle 28-29 Ağustos'ta biliyorsunuz bu ani karar vermeden önce biliyorsunuz tutulma var. Maddi şartları çok iyi hesaplamanız gerekiyor. Aman diyorum. Sonra bak yorumlara yazıyorsunuz. Dikkatli olun derim. Sevgili terazi ve yükselen teraziler. Teraziler bu hafta hesap kitap işlerinde biraz dikkatli olun derim. Yanlış hesaba gönderilen para, eyvah, gereksiz alışverişler veya o gözden kaçan ödeme var ya maddi kayıp yaşamanıza neden olabilir. Aman diyorum. Özellikle 28 Ağustos'taki Merkür-Uranüs karesi o aceleciliği artırır. Sever bak böyle şeyleri. Aman bu tuzağa düşmeyin. Para konularında lütfen bu hafta dikkatli olun. Gözünüzü açın derim. Aşk hayatında geçmişten biri yeniden karşınıza çıkabilir. Eski sevgilinizden o beklemediğiniz bir mesaj geldiğinde heyecanlanırsınız değil mi haliyle? Mesaj alabilirsiniz veya tesadüfen de karşılaşabilirsiniz. Ben inanmıyorum tesadüfler ama sizin için bu hafta tesadüf olsun. Bazı teraziler ise bitmiş ilişkiye yeniden şans vermeyi düşünebilirsiniz. Neden olmasın diyebilirsiniz. Tercih meselesi. Barışma ihtimali olan teraziler evet sizin için hareketli bir hafta değil mi? Hadi bakalım hayırlısı olsun. Kendi işi olan teraziler yanlarına yeni bir çalışan alabilir. Çalışan teraziler ise gerçekten ekipten birinin ayrılması ve yeni birinin gelmesi nedeniyle de görev dağılımını gerçekleştireceksiniz ve haliyle tabii ki böyle bir değişim söz konusu olur değil mi? Gidenin yerine yerisi gelir. İşte onun işe alışma süreci, adaptasyonu bu gibi süreçler aslında sorun değil, güzel. Yani güzel bir görev dağılımı yaparsanız yeni düzeni oturturursunuz. Psikolojik olarak kendinizi daha iyi anlamak adına ne yapacaksınız biliyor musunuz? Profesyonel destek almaya karar verebilirsiniz. Yani terapiye başlamak, bir uzmanla görüşmek veya böyle stres yönetimi konusunda destek aramak sanıyorum bu hafta sizin gündeminizde olabilen konular arasında. İşiniz nedeniyle başka bir şehirde çalışmak için teklif alabilirsiniz ya da o mevcut görevinizin farklı bir şehirde devam edebilmesini de gündeme gelebileceğini hatırlatmak isterim. Böyle bir karar vereceksiniz. Ne yapacaksınız? Her zaman olduğu gibi şartları ayrıntılı bir şekilde değerlendirmelisiniz değil mi? Şartlar önünüze gelecek.
Olumluysa bu kararı verin ama olumsuzsa aynı yerinizde kalmaya devam edin derim. Sevgili akrep ve yükselen akrepler. Akrepler bakın bu hafta alım satım işlerinizin hareketlendiğini söyleyebilirim. Araç satın alabilirsiniz, mevcut aracınızı satabilirsiniz, maddi değeri yüksek bir eşyanın satışından para elde edebilirsiniz özetle. Para konusunda evet güzel bir hafta ama fiyat konusunda yani acele karar vermeyin. Hani bir an önce elden çıkarayım diye yok pahasına satmayın derim. Aşk hayatında oldukça güzel gelişmeler var. Yeni tanıştığınız biriyle ilişkiniz beklediğinizden hızlı bir şekilde ilerleyebilir ve kısa sürede ciddi bir birlikteliğe dönüşebilir biliyor musunuz? Benden söylemesi. Ek gelir arayan akrepler varsa yeni bir kazanç kapısı açılabilir. Mevcut işinizin böyle yanında yapabileceğiniz bir iş, hani ek bir iş olabilir. Yeni bir müşteri veya gerçekten sizin bütçenize katkı sağlayabilecek ek bir projede yine gündeminizde görünüyor. Çocuğu olan akrepler. Sevindirici haberler alabilirsiniz. Çocuğunuzun katılmış olduğu bir seçmede, bir sınavda başarılı olması, bir takıma kabul edilmesi veya istediği bir fırsatı yakalaması haliyle sizi mutlu edecek. Kendi yeteneğinizi göstereceğiniz bir yarışma çok önemli. Proje, sahne çalışması, yaratıcı bir alanda önemli bir başarı elde edebilirsiniz biliyor musunuz? Özellikle kendinizi göstermeniz gereken konularda lütfen bu hafta geri planda kalmayın olur mu? Ön planda olun, sahne sizin diyorum. Evet geldik sevgili yay ve yükselen yaylara. Evli yaylar, ilişkiler tarafında güzel gelişmeler var. Eşinizle yaşadığınız bir anlaşmazlığı çözebilir ve aranızdaki mesafeyi kapatarak yeniden yakınlaşabilirsiniz. Buzlar eriyor anladığım kadarıyla güzel. Para tarafında da rahatlatıcı gelişmeler var. Eşinizin gelirindeki artış aileye gelecek ek bir para veya hani başka bir maddi desteğin bütçenizi gerçekten rahatlatabildiğini göreceksiniz ve bu da size iyi gelecek. Kirada oturan yaylar bakın ev sahibiyle kira şartlarını yeniden görüşebilirsiniz. Evi kirada olanlarsa mevcut kiracısıyla devam etmek ve yani yeni bir kiracı bulmak konusunda da karar verebilirsiniz. Bakın önemli detaylar bunlar değil mi? Aile içinde paylaşılması gereken bir mal veya miras konusu varsa sürecin sorumluluğunu siz üstleneceksiniz. Evet yani paylaşımın nasıl yapılacağı konusunda aile bireyleri sizden destek isteyebilir. Aile büyüğüsünüzdür. Dolayısıyla da büyük olarak bu sorumluluk sizin üzerinize kalacak gibi ama siz de bunu hakkaniyetli bir şekilde yerine getireceksiniz. Seyahat planlarınız var mı? Eğer varsa sürpriz değişiklikler olabilir. Gideceğiniz yer ve tarih bakın son anda değişebilir ya da hiç hesapta olmayan yeni bir seyahat ortaya çıkabilir. Özellikle 28-29 Ağustos'ta programınızı biraz böyle esnek tutmanız galiba sizin için daha faydalı olacak. Hani o plan değişti ya böyle bir panik yapacaksınız ne oluyor diye. Ama biraz bu planı esnek tutun derim. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Bakın ilişkinizi artık yakın çevrenizde paylaşabilirsiniz. Evet artık gizlemenize gerek yok. Güzel bir birlikteliğim var diyebilirsiniz. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Partnerinizi artık ailenizle tanıştırabilirsiniz veya ilişkinizin varlığını ailelerinize artık korkmadan çok net bir şekilde açıklayabilirsiniz. Tabii ki bu gelişme ilişkinizin çok daha ciddi bir noktaya taşınması için de önemli bir aşama. Para konusunda beklediğiniz bir gelişme evet sonuçlanabilir. Verdiğiniz bir borç geri gelebilir. Birinden olan alacağınızı da tahsil edebilirsiniz veya toplu bir ödeme de alabilirsiniz. Bakın bunlar da güzel gelişmeler. Kardeşinizin hayatında önemli bir değişiklik yaşanabilir. Evlilik, boşanma, taşınma, evet böyle bir gelişme nedeniyle onun yanında olmanız ve bazı konularla da evet yakından ilgilenmenizi sizden isteyebilir. Bu süreçte de zaten sonuna kadar destek olacağınızdan eminim. Evet sosyal hayatınız da hareketleniyor. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Farklı bir arkadaş grubuna dahil olabilirsiniz veya hiç beklemediğiniz bir yerde dostlarınızla, yeniden o arkadaşlarınızla buluşup güzel sofralar, güzel keyifli sohbetler edebilirsiniz ve bu size iyi gelecek. Kendi işi olan oğlaklar, internet üzerinden yeni bir satış kanalı oluşturabilirsiniz veya işlerinizi dijital ortama taşıyabilirsiniz. Yani online satış, reklam veya yeni bir ticari faaliyet aslında size biliyor musunuz? Farklı müşterilerin kapısını da açacak. Evet, ticari girişimler konusunda güzel destekler alabileceğiniz bir hafta kesinlikle değerlendirin derim. Evet sevgili kova ve yükselen kovalar. Kovalar için para konusu bu hafta biraz eş veya partner üzerinden çalışıyor. Eşinizin gelirindeki artış veya azalma aslında ortak bütçeyi
Doğrudan haliyle değil mi? Etkileyecek. Yani bazı harcamaları böyle yeniden planlamanız gerekebilir. Maddi kararları birlikte verin, olur mu? Daha doğru olacaktır. Aşk hayatında ise biraz kıskançlık var. Bu yüzden biraz ciddi sorunlar yaşanabilir. Üçüncü bir kişiyle ilgili duyacağınız bir söz, göreceğiniz o bir mesaj, eyvah ne oluyor? Veya yanlış anlaşılacak davranış haliyle tartışmayı bak birazcık büyütecek gibi duruyor. Yani ilişkiler konusu bu hafta olabildiğince zayıf. Aman diyorum yani çok ama çok dikkatli olun. İnşallah tabii ki çok büyük sorunlar ve sıkıntılar olmaz. Çalışan kovaların görev alanı değişebilir. Başka bir bölüme geçebilirsiniz. Yeni bir pozisyon üstlenebilirsiniz. Veya mevcut sorumluluklarınızı farklı görevlerle destekleyebilirsiniz. Evet, iş hayatında değişime zaten açık olan bir hafta olduğu için sizi de desteklediği için bence sıkıntı yok. Güzel olacak sizin için. Ailenize ait kullanılmayan bir arsa, tarla veya başka bir taşınmazla ilgili karar alınabilir. Satmak, kiralamak veya değerlendirmek konusunda evet aile içinde görüşmeler yapılabilir. Bir arkadaşınızla birlikte bir iş yapma fikri doğacak ve bu hafta gerçekten bu konuyla ilgili ciddi bir görüşme yapacaksınız. Böyle gerçekten masanın etrafına geleceksiniz. Biz bu işi yapabiliriz diyeceksiniz. Konuştuğunuz bu proje için de zaten ilk adımı atacaksınız bu hafta ve birlikte gerçekten gelir elde edebileceğinizde somut girişimlerde bu adımın sayesinde zaten kendiliğinden gelecek. Şimdiden yolunuz açık olsun diyelim. Ve geldik her zaman olduğu gibi son burcumuza. Sevgili balık ve yükselen balık. Balıklar, haftanın en önemli gökyüzü olayı sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Haliyle 28 Ağustos'taki ay tutulması ile birlikte ne olacak? Aşk hayatınızda önemli bir gelişme yaşayabilirsiniz. Ne gibi diyeceksiniz Gökcan? Evlilik teklifi alabilirsiniz. Söz veya nişan kararı alınabilir. Yani ilişkinizin statüsünü değiştirebilirsiniz. Güzel bir kelime buldum buraya, evet. Para tarafında da güzel gelişmeler var. Maaşınız yeniden belirlenebilir. Yaptığınız iş karşılığında aslında daha yüksek ücret almaya başlayabilirsiniz veya kendi emeğinizden elde ettiğiniz gelirin artabileceğini göreceğiniz bir hafta. Kişisel resmi işlemleriniz gündeme gelebilir. Soyadı değişikliği, kimlik yenileme, vatandaşlık veya sizi gerçekten doğrudan ilgilendiren başka bir resmi işlem için de başvuru yapabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinde de aynı desteği göremiyorum. Şimdi bir arkadaşınızın böyle beklemediğiniz bir davranışı sırasında bu aranızdaki aslında bağ böyle tamamen kopmanıza neden olabilir, biliyor musunuz? Hani araya böyle bir mesafe, soğukluk değil. Direkt kopmasına neden olabilir. Bazı balıklar arkadaş çevresini değiştirerek farklı insanlarla görüşmeye başlayabilirsiniz. Yani eskiyi kapatıyorsunuz, yeniye yer açıyorsunuz. Sosyal çevre konusunda biraz seçici olun derim bu süreçte. Ev, arsa veya başka bir gayrimenkul almak veya satmak isteyen balıklar önemli bir gelişme yaşayabilirsiniz. Bir alıcıyla anlaşabilirsiniz. Aradığınız gayrimenkulü bulabilirsiniz veya fiyat konusunda beklediğiniz şartları gerçekten bu hafta yakalayabilirsiniz. Yani alım satım konularında gerçekten güzel fırsatlar var. Bence iyi değerlendirin derim. Evet, 24-30 Ağustos haftası haftalık burç yorumlarını gerçekten hem ana tabloyla hem 12 burç olarak ayrıntılı bir şekilde her zaman olduğu gibi yorumlamaya çalıştım. İlginiz için teşekkür ediyorum. Yeni haftada görüşmek üzere efendim. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.